Bu işte para var. İçim çok dolu. Projemizin sonuna geldik neredeyse. Geçmişe dönüp baktığımızda ne kadar çok iş yaptığımızı görüyorum. Duygulandım, çok duygulandım. 2 ayaklı bir proje oldu. Polonya'da ve Türkiye'de çekimler yaptık. Bakınca şimdi zor geliyor kulağa ama biz bunu yaptık. Hani şu an sonundayız bunu. Bu çok güzel bir his. Benim asıl işim kamera arkasındaydı. Her şeyden bir tutam vardı. Bu projede ben neler yaptım? Türkiye ayağını görüntü yönetmenliğini yaptım. Bol bol görsel efekt yaptım. Helikopter kiralamaktan kurtardım. Bunların hepsini yaz. Bunun dışında bazı bölümlerin yönetmenliğini üstlendim. 10 yaşındayım bir gün. Jimmy Jeep'in arkasında ayaklarım yerden kesiliyor tabii. Jimmy Jeep'imiz mekanikti. Bu gazetelere haber oldu zaten. Videoda böyle yanlara koyarsın şimdi benim yanıma. Jimmy Jeep'in bir tarafına ağırlık bağlıyorduk. Bir tarafından ben sarkılıyordum. Dengeleyip böyle güzel bir pan etkisi yaratıyorduk. Küçük bir cameo görüntüsü oldu. 2 saniyelik oyunculuğum var. Cameo mesela bir yönetmen geliyor. Filmin normal çekimlerinde iş yapan bir adam figüran rolünde oynuyor. 2 saniyelik mesela. Alfred Hitchcock'larda. Marvel çizgi romanlarını yazan adam, o konsepti ilk geliştiren adam her filmde kendisini bir yere koyuyor bu arada. Aslına bakarsan bir bilgisayar mühendisi olarak sanattan çok da uzak değilim. Bana sorarsan programcılık matematiğin sanatlaştırılmış bir hali. Bir bilgisayar programı yazmak bir sanat yapmaktır diyebilirim. Çünkü film çok fazla illüzyon yaratma sanatı diyebilirim. Bir olayın taklidi yapılıyor ve kameraya bunu sanki o anda gerçekten oluyormuşçasına yansıtıyoruz. Bu çabaya sinema deniliyor aslında. Oyuncular orada sanki o olayları gerçekten yaşıyormuş gibi oynuyorlar ve hani dövüş sahnelerinde kimse gerçekten vurmuyor. Birkaç ufak tefek kaza dışında. İnternet bazı şeyleri çok hızlandırıyor, gereğinden fazla hızlandırıyor. Örneğin bir YouTube videosu için en fazla şunu söyleyebiliyoruz: beğendim veya beğenmedim. Toplumun bütün yargısı buna indirgenmiş. Sanat kendisini sanatçının üzerinden ifade eder. Yani sanatçı oturup bugün sanat yapacağım demez. O kendiliğinden gelir. Dolayısıyla sanatçının ben sanatımı hangi mecrada ortaya çıkartacağım diye endişeye girmemesi gerekiyor. Bugünkü mecra neyse, bugünkü imkanlar neyse, bugün insanlar nereyi izliyorsa o kanallardan kendi sanatını duyurmalıdır. Örneğin YouTube'un devasa bir platform olduğu için, içinde çok fazla içerik olduğu için görülememekten korkmaması gerekiyor. Sanatçının bu konuda cesaretli olması gerekiyor. Sanatın sanatçı üzerinden kendi kendisini ifade ettiğini anlaması gerekiyor bence. Sanat insanlardan soyutlanabilecek bir olgudur. Bu bakımdan sanatçı da kendisini bu süreçten soyutlayıp birer araç olduğunun farkına varması gerekiyor. Ki bu şekilde ancak endişelerinden arınabilir ve sanat yapmak üzerine verimli hale gelebilir diyebiliriz. Umarım hakkını vermişizdir bu internet dizisinin de.